Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar öncelikle yaz ortasında gribe yakalanmamaya çalışın. E, yani gerçekten kış gribinden hiçbir farkı yok. Çok ağır geçiyor. Dolayısıyla ben de yakalanmış bulundum. 2-3 gün hakikaten çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Dolayısıyla biraz hafifledi, biraz daha rahatladı ama hala da daha geçmiş değil. Sıcak soğuk geçişleri insanın bünyesini maalesef ki kötü etkiliyor değerli arkadaşlar. Hala tabii sesimde çatallanmalar var, sesim tam randımanlı değil ama artık hani sizin de karşınızda olmak istedim değerli dostlarım. Arkadaşlar şimdi bugün sizden ricam şu. Ricam şu. Birincisi, bakın daha videonun başında söylüyorum. Lütfen yorumlara sizler de düşüncelerinizi söyleyeceğim konularla ilgili yorumlarınızı yazınız. Bunu bekliyorum. Videonun başında söylüyorum. Artı, videonun sonuna kadar da sabır gösterip izlerseniz ayrıyetten de çok memnun olacağım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar konum şu. Oyun nereye gidiyor? Oyun nereye gidiyor? Yani şimdi kimine göre iyiye gidiyor, kimine göre kötüye gidiyor, kimine göre şöyle, kimine göre böyle. Arkadaşlar biz ekran yüzüysem eğer sizlerin duygularına da tercüman olmak zorundayım. Bana onlarca mail geldi. Sosyal platformdan yazan dostlarım da var. Dolayısıyla arkadaşlar oyunun iyi yönlerini nasıl hoş karşılıyorsak, nasıl olumlu karşılıyorsak kötü yönlerinde kademe kademe bir alttan yapılan planlamaları da göz önüne sermek zorundayız. Aslında bunu çok kişi de görüyor arkadaşlar. Ben mesela 50. seviyedeyim. 4. yıl bitti. Benden çok daha eskiler var. Oyunun ilk başını bilenler var. Ama dolayısıyla şimdi oyuna yeni başlayacak olanlar var. Daha yeni başlamış olanlar var. Dolayısıyla hep oyunun iyi yönlerini işte antrenmanlarıydı, maçlardı, oydu, buydu. Böyle videolar evet çok güzel. Çok güzel. Ama eleştiri yapmak da önemli. Eleştiri yapmaya cesaret edebilmek de çok önemli. Ben biliyorum ki benim kanalımda Top 11'ın daha evvel de söyledim size abone olanlar var ve onlar da görecekler bunu. Dolayısıyla bildirim gidecek. Dolayısıyla ben bu videoyu yapmaktaki amacım direktman kendilerine eleştirilerimi arka arkaya sunmak. Sizlerin de belki dilimin döndüğünce aklımın yettiği kadar da tercüman olabilmek değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Çok özür diliyorum işte sesle bir problemim var ama bu videoyu Allah'ın izniyle tamamlayacağım. Arkadaşlar 2D'de hatırlarsanız nostaljikti, güzeldi, hoştu. Dolayısıyla orada da haksızlıklar olmuyor muydu? Tabii ki oyuncu bazında haksızlıklar oluyordu. Haksız rekabetler oluyordu. Mesela bir tanesini ben hatırlarım. Birçok var da bir tanesini hatırlıyorum. O zaman yüksek federasyondaki takımlarını tutarlardı. Ligde ayrı, federasyonda ayrı oynarlardı. Dolayısıyla ilk 8'e girmezlerdi. Ama sonra ne oldu? Bir neşter vuruldu. İlk 8'e girme zorunlu oldu. Ne dedik? Olumlu, güzel dedik. Sonra 3D'ye bir geçiş dönemi oldu değerli arkadaşlar. 3D'ye geçiş döneminde ne dedik? Geç kalınmıştı. Çünkü sadece burada Top 11 yok. Diğer sosyal platform üzerindeki oyunlar da var. Dolayısıyla muadil rakipleri daha evvelden bazı şeyleri geçmişken Top 11 biraz geç kaldı bazı konularda. Ama geçti. Çok güzel geçti. İlk başlarda çok iyi gidiyordu. Yani tabii ki burası bir ticari kurum. Dolayısıyla illaki bir kazanç sağlayacak.
Ama bunu sağlarken de bir anda 6 Mart, meşhur bir 6 Mart'ımız var biliyorsunuz. Bu 6 Mart olayından sonra inanılmaz derecede oyun hızla hedef kitlesini, benim oyuncum şöyle olmalı kitlesini aristokrat menajerlere çevirdi. Yani onun için sıradan oyuncu hiçbir önemi yok. Bizler gibi, sizler gibi oyuncuların hiçbir önemi yok. Yavaş yavaş alttan verilen güncellemelerle, yavaş yavaş yeni gelen etkinlikler, yeni gelen güncellemeler, yeni gelen oyun içindeki sıkıştırmalar, hepsinden biraz bahsedeceğim. Belki biraz bu videoyu biraz aşabilir ama lütfen sonuna kadar izleyin. Alttan verilen, yavaş yavaş hissettirmeden verilen güncellemelerle oyun bir anda aristokrat şeyine döndü. Bakın mesela ben şimdi bu ekrandan açtım bugünkü şeyimi. Bu klasik, herkesin oynayabileceği bir sistem. Şimdi hemen şöyle bir geçelim. Hemen bu tarafa doğru geçelim. Arkadaşlar, dereceli şampiyona. Ben daha evvel bir videoda dedim ki bu zengin etkinliği dedim. Zengin etkinliği. Zengin etkinliği. Ha benim veya sizin sonuç itibariyle oynayabildiğimiz kadar oynadığımız etkinlik. Yine aşağı yukarı bakın geçen seneki aynı takımlar gene sıralanacaklar. Hiç buraya girmiyorum zaten, vakit kaybetmiyorum. Bu bir zengin etkinliği. Hatırlar mısınız değerli arkadaşlar? Geçen sezon gene bir 4 haftalık bir Avrupa yüzleşmesi miydi? Yanlış eğer hatırlamıyorsam yine bir etkinlik vardı. Daha evvelden o etkinlik nasıldı? İşte atıyorum puanları toplardık. O 3 gün 4 günlük süre içinde bir maçta bir hedefi yakalarsak ödülü alırdık falan filan. Şimdi ne oldu? Tak o etkinlik biraz tuttu. Biraz rağbet gördü. Araya tak maddi olarak alları yapıştırdı. Peki niye? Sebep? Çünkü aristokrat menajerler bunu alacağı için, dolayısıyla oradan çıkan ödüllerle de onlar kendilerine katkı sağlayacaklardı. Dolayısıyla normal sıradan menajerleri düşünen yok. Şimdi Nordeus çalışanları, Top 11 çalışanları oturuyorlar, bakın çalışıyorlar. Her sezon hazırlık yapıyorlar. Ama ortak bir paydada buluşmak için değil. Daha çok nasıl alırız? Daha çok nasıl şey yaparız? Ya öyle şeyler var ki arkadaşlar. Hala da reklamları biliyorsunuz, günlük izlediğimiz ücretsiz reklamlarda bile sıkıntıları var. Peki Nordeus, peki Top 11, sen onlara niye eğilmiyorsun? Yani bazı şeyleri düzelteceğin yerde neden insanlardan aradaki makası açmaya çalışıyorsun? Normal oynayan standart oyuncularla aradaki makası o aristokrat dediğim, aristokrat tabir ettiğim menajer takımını arasındaki makası niye açıyorsun? İşte haksız rekabeti zaten sen burada başlatıyorsun. Top 11, Nordeus başlatıyorsun. Dolayısıyla çok özür diliyorum. Ya şu ses şey yap ama bu videoyu tamamlayacağım. Yani madem ki öyleyse biraz daha ortaya makası daralt. Alttaki oyuncular da en azından rekabet edebilme şansları olsun. Ne oluyor? Aynı lige düşüyorsunuz. Aynı kupada yer alıyorsunuz. Aynı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Kazanamayacağınız bir karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Hasbelkader. Eğer o da algoritma isterse, bakın orada da bir algoritma isterse var. Algoritma isterse hasbelkader belki bir maçı onlara karşı kazanabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. Bakın bir örnek daha vereceğim size. Şimdi bizim gibi olan oyun şeyler. Bir oyuncumdan örnek vereceğim. Daracı zaten herkesin artık tanıdığı malum bir oyuncu. Bakın hemen becerilerine bakıyorum. Bakın diyor ki
Bu özellik en üst düzeye ulaştı diyor. Aslında Danacı'nın şu anda geçen seneki biliyorsunuz bakın son ne dedim 3 kulvarda da gol kralı olmuş Danacı 560'tı bitiriciliği. Şu anda 560 olması gereken Danacı 400'e sabit demiş. %400'den fazla geliştirilemez diyor. Bakın bak burada da tuzak var. Biraz sonra söyleyeceğim. Oyuncu %180 overall değerine ulaşınca kademeli olarak geliştirebilirsin diyor. Niye? Sebep? Çünkü diyor ki benim aristokrat oyunculara ihtiyacım var. Oyuncunu 180 yapacaksın. 180'e geliştireceksin. Materyal harcayacaksın. Yatırım yapacaksın. Gerekirse maddi olarak aktarım sağlayacaksın. 180 yapacaksın. Ondan sonra kademe kademe de geliştireceksin. Peki bu oyuncunun 560 örnek veriyorum. Bakın bu sadece Danacı üzerinden örnek veriyorum. Sizlerde de kim bilir hangi oyuncularda hangi şeylere kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla peki bunların günahı ne? Arkadaşlar günahı ne? Niye işi aristokrat menajerlere doğru çevirdiniz? Soruyorum. İnşallah 30 Ağustos'ta ben bu soruların hepsini soracağım. Gerçekten soracağım. Yani açıkçana akıl sır ermiyor değerli arkadaşlar. Mesela örnek Gençlik Akademisi dedik. Gençlik Akademisi can. Hakikaten can arkadaşlar. Mesela ben bu sene böyle 3 tane oyuncu şimdilik belirledim kafamda. Buna göre elimdeki duruma göre geliştirme sağlayacağım. Acele etmiyorum. Ama bakın şunu da söylüyorum. Yarın öbür gün buna da neşter vuracaklar. Yarın öbür gün bu tarihi yazın. Bu saati de yazın. Bu bir duyum değil yalnız. Ben bir duyum almadım. Ama buna da neşteri vuracaklar arkadaşlar. Bunu da bir şekilde bir punduna getirerekten neşteri vuracaklar. Yazık. Gerçekten yazık. Yani artık normal oyuncuları bir şekilde oyundan bıktırmak istiyor. Biri bana söylemişti. Kim hatırlayamıyorum. Face'te bile 1 milyon takipçisi yok demişti. Ya sen biraz tamam bakın sözümün başında da söylemiştim. Bu oyun tabii ki bir kazanç elde edeceksin. Bir gelir elde edeceksin. Çünkü onlarca çalışan var, onlarca insan var. Bu işin altyapısı var, gideri var. Ayrı konu. Bunlara saygımız sonsuz. Ama bir 6 Mart faciası var ki ya bizim belki de Türkiye Cumhuriyeti'nde bile çok nadir rastlanacak bir gecede %400'den fazla fiyat farkı olur mu ya? Arkadaşlar yani bunun nasıl bir açıklaması olabilir? Yani 6 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi ben 5 Mart 6 Mart'a bağlayan gece. Bir gece içinde tak 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 böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Biz zamanında demiştik. 2022 yılında bir videomda demiştim. 2022-23 yani tam çıkartamadım. Gelebilecek yeniliklerle alakalı. Kanalda var. Evet o yeniliklerde 8-9 tane yenilikten bahsetmiştik. Onun 3 tane 4 tanesi geldi çok şükür. Ama yani öngörülemez dikkat ederseniz. Yani o Mart ayından itibaren o kara gece diyeyim ben. O kara Tapilava'nın uyguladığı bir gece içinde işte dolar kurları eşitliyor. Menajerler arasındaki ülkeler arasındaki standartı koruyor. Bunların geçim palavra. Palavra. Diyor ki bana oyuncu lazım. Bana böyle boş beleş oynayacak şey yapacak oyuncu lazım değil. Bana akıtacak oyuncu lazım diyor. Değerli arkadaşlar. Yani sözün özü şu. Oyun
artık hedef kitlesini benim oynayıcı kitlem olarak belirlemiş. Ha, bizler Top 11'ı seviyoruz. Ha, bir tek dünyada aslında Top 11'da yok. Birçok platform oyunu var. Ayrı konu. Ama bir oyuna alışkanlığımız olmuş. Bu oyunu hani sevmişiz, benimsemişiz. Kendi çapımızda kavrulup gitmeye çalışıyoruz. Çalışacağız da. Ama bazı şeyleri de görmek lazım arkadaşlar. Alttan. Her güncellemeyle biraz daha. Her güncellemeyle biraz daha. Daha neler önümüze gelecek? Bakın bu videoyu ve bu saati yazın. Daha neler önümüze gelecek arkadaşlar. Bunlara da hazırlıklı olalım. Dolayısıyla bu gibi şeyler maalesef çok hoş değil. Oyun kitle kaybeder mi? Kaybeder arkadaşlar. Kaybeder. Ama onların umurunda değil. Çünkü onlar kaybetmek istiyor. Onlar safralara atayım ben diyor. Safralara atayım, bana kalan zümre bana yeter diyor. Ama işte mantık bu olmamalı. Eğer büyümek istiyorsan o meşhur ortak geldikten sonra zaten bu zihniyet hızla oyunda kendini gösterdi. Meşhur ortak. Dolayısıyla büyümek istiyorsan, daha da ileri gitmek istiyorsan seni oynayacağın olan kitle, aslında seni ayakta tutacak olan kitle, evet üst kitle belki sana hoş gözükebilir ilk başta. Ama esas alttaki kesim, alt tabana yayılmış olan kesim, hangi ülkeden olursa olsun, yani bunun Avrupa'sı, Afrika'sı, Asya'sı, Amerika'sı değil, hangi ülkeden olursa olsun oyuna bizzat emek veren kesim. Bunu konuşturan kesim değil, emek veren kesim. Bakın bu laf çok önemli. Seni büyütecek olan kesim bu. Top 11. Nordeus. Arkadaşlar bana tahammül ettiğiniz için, bu kötü sesime, bu gripal gene hala da geçmemiş sesime tahammül ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha çok konuşulacak şey var. Bugün biraz yani sesim de çok fazla müsaade etmiyor çünkü daha fazla. Daha bu konuların devamını ben getireceğim. Hiç önemli değil. Bizim kanalımızın farkıyla olsun bu konuşmalar devam edecek. Saygılar ve sevgiler.